Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir soğuk baklava tarifi hazırladım. Gerçekten muhteşem oluyor. Her zaman yaptığım garantili bir tariftir. O zaman sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle tatlıya şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir tencereye 5 su bardağı sütü ilave ettikten sonra 4 su bardağı kadar da toz şekerini ilave ediyorum. Eğer çok tatlı seviyorsanız birebir oranda şeker miktarını artırabilirsiniz. Şeker eriyene kadar ara ara karıştırarak orta ateşte kaynamaya bu şekilde bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra altını tamamen kısıyorum. 10 dakika kadar şerbetini bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra soğuması için şerbetimi kenara alıyorum. Şerbet soğurken hemen diğer yandan tavanın içerisine 250 gram tereyağını tavamın içerisine aldım. Tereyağı eridikten sonra üzerindeki köpükleri mutlaka alın. Tatlınızın üzerinde kararmalar meydana gelebilir. Görüntüsü hoş olmaz. Ve daha sonra yarım su bardağı kadar da eritmiş olduğum tereyağının içerisine sıvı yağını döküyorum. Yağ karışımını da hazırladıktan sonra artık tatlımın yapım aşamalarına geçiyorum. Öncelikle kullanacağım tepsinin tabanını hazırlamış olduğum yağ karışımından fırça yardımıyla tepsinin her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Tarif için 800 gram hazır baklava yufkası kullanıyorum. Tamamını yağladıktan sonra dilerseniz birerli, dilerseniz ikişerli olacak şekilde yufkalarımı tepsinin içerisine diziyorum. Bir su bardağı kadar da yağ karışımından ayırdım. Tatlımın üzerine kullanmak için. Fırça yardımıyla her katı eşit bir şekilde yağlıyorum. Hazır baklava yufkası miktarını tepsinizin boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Kullanmış olduğum tepsiye göre 800 gram hazır baklava yufkası yetti. Baklava yufkalarını ikiye böldüm. Yarısını alta, yarısını da üste kullanacağım şekilde. Dilerseniz yufkalarınız kurumaması için üzerine nemli bir bez örtebilirsiniz. Bu sayede yufkalarınız kurumayacaktır. Soğuk baklava için ben 250 gram ceviz kullandım. Siz dilerseniz Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Tüm katlarını yağladıktan sonra son katını da yağladım ve üzerine irice kıydığım cevizlerimi ilave ediyorum. 250 gram ceviz kullandım. Dediğim gibi siz dilerseniz Antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Ve diğer ikiye böldüğüm yufkalarımı da bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Aralarını mutlaka yağlamayı ihmal etmeyin. Ben baklavamı hazırlarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri
videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak tarifimi yapabilirsiniz. Tüm baklava yufkalarımı tepsimin içerisine yerleştirdim. Son katını yağlamadım. Şimdi keskin bir bıçakla baklavalarımı dilimlere ayırıyorum. Şeklini normal kare baklava olarak hazırlıyorum. Keserken bir miktar zorlanabilirsiniz. Hazır baklava yufkası gerçekten biraz sert oluyor. Ama keskin bir bıçak kullanırsanız işiniz daha kolaylaşır. Baklavanın şeklini verdikten sonra ayırmış olduğum 1 su bardağı yağ karışımını baklavanın her tarafına gelecek şekilde eşit bir şekilde üzerine döküyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım. 180 derece alt üst ayar fırında üzeri kızarana kadar fırınımda pişireceğim. Ortalama pişme süresi 35-40 dakika olacak şekildedir. Ama sizlerin fırınıza göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterin. Tatlımı fırından aldım. Soğuması için kenarda beklettikten sonra ılıyan şerbetimi kepçe kepçe sizlerin de gördüğü gibi üzerine döküyorum. Bu aşamada şerbetinin de ılık, tatlının da mutlaka sıcak olmaması gerekiyor. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Şerbetinin tamamını çekmesi için en az 3-4 saat bu şekilde bekletmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şerbetin tamamını çekti. 1 yemek kaşığı kadar da kakaoyu süzgeç yardımıyla tatlımın her tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi serpiyorum. Kakaoyu da üzerine serptikten sonra 100 gram buzdolabında beklettiğim ve rendelemiş olduğum sütlü çikolatayı da tatlımın her tarafına gelecek şekilde bu şekilde serpiyorum. Dilerseniz aynı işlemi rondodan geçirerek de hazırlayabilirsiniz. Tatlınızı artık buzdolabına kaldırıp soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Gerçekten yapılışı da çok kolay ve oldukça lezzetli bir baklava tarifi. Her zaman yaptığım bir tariftir. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.